Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın çalıştırma telaşına girmeden tavada şipşak hazırlayabileceğiniz, çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz nefis kestane tarifiyle geldim. Bana göre kestaneyi bu şekilde hazırladığımızda sokakta satılan kestanelerden hiçbir farkı olmuyor, lezzeti şahane oluyor. Hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. Ben tarifimde 500 gram kadar kestane kullandım. İlk olarak kestaneleri yıkadıktan sonra şöyle derin bir kaseye alıyorum ve üzerini suyla dolduruyorum. Bir 10-15 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bu şekilde kesmek daha kolay oluyor. Bir tık yumuşuyor kestanenin kabuğu çünkü. Sonrasında kestanelerin bombeli olan kısımlarından çizik atıyorum. Ne çok derin ne de çok sığ olan bir kesik bu. Çok fazla kestaneyi zedelemeyecek şekilde atıyorum. Keskin bir bıçakla yapın bu işlemi lütfen. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bombeli kısımlarını çok dar olmayacak şekilde, kenarlarına da bir tık taşıyacak şekilde çizikler atalım. Sonrasında ayrı bir kaseye alalım. Bu aşamadan sonra tekrar kestanelerin üzerine su ekliyorum. Bu aşamada da 20 dakika kadar beklettim. 20 dakikanın sonunda suyunu süzdüm ve tavaya dizdim kestaneleri. Kestanelerin bombeli olan kısımları, yani çizik attığım kısımları tavanın tabanına değecek, yani alt kısımda kalacak. İlk olarak ısıyı oradan alacak kestaneler, böylelikle daha rahat açılacak. Yerken daha kolay soyulacak. Kestanelerin tamamını tavaya sıralıyorum. Ardından kapağını kapatarak ocağa alıyorum. Kısık ateşte yapıyorum. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte bu işlemi yapıyorum. Alt kısmına bakın, açılmaya başladığında tam olarak dakika vermiyorum ama çok uzun sürmüyor kesinlikle. Alt kısımları açılmaya başladığında ve böyle biraz yanık izleri diyeyim, hani piştiğine dair ibareler oluştuğunda ters çeviriyorum. Maşayla yapmak zor geldiğinden biraz elim yana yana elimle ters çevirdim, gördüğünüz gibi. Ters çevirdikten sonra alt kısmının da pişmesini sağlıyorum. Bir müddet bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Kapağını kapatarak tavanın. İstediğim şekilde olup olmadığını anlamak için şöyle önlü arkalı bakıyorum. İki tarafı da kızarmaya yüz tutmuş ve kestanenin dış kabuğunun rengi koyulaşmış, gördüğünüz gibi. Gerekirse bir tane alın, şöyle bir ağzınıza atın, soğutup istediğiniz kıvama gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Ayrı bir servis tabağına aldıktan sonra sıcağının çıkmasını bekliyorum ve çok kolay bir şekilde ayıklayarak afiyetle tüketiyorum. Kış aylarının en sevdiğim lezzetlerinden biri kestane. Bu haliyle gerçekten hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekliyle deneyin derim. Denediğiniz takdirde duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.